Tribün Sesi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben sizin sunucunuz. Yine bomba gibi bir konuyla karşınızdayım. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Abi bugün masaya yatıracağımız konu ateşli mi ateşli? Dünyanın en büyük taraftar grupları hangileri? Ama şimdi büyük derken neyi kastediyoruz abi? Milyonlarca sosyal medya takipçisini mi? Yoksa stadı inleten takımı için yaşayan o çılgın ruhu mu? Çok doğru bir noktaya değindin. Bu büyüklük kavramı gerçekten ikiye ayrılıyor gibi. Elimizdeki kaynaklar da bunu gösteriyor zaten. Aynen öyle. Gelin hep beraber bakalım hangi takımın arkasında nasıl bir güç var. Başlamadan bir hatırlatma yapalım ama kanala abone olup videoyu beğenirseniz bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Şimdiden eyvallah. Destekler önemli tabii. Şimdi kaynaklara bakarsak bir yanda sosyal medya verileri var, anketler var. Diğer yanda da o taraftarların çılgınlıklarını anlatan videolar, listeler falan var. Hepsine dalacağız şimdi. O zaman ilk olarak sayılar ne diyor? Oradan başlayalım mı? Şu sosyal medya popülerliği meselesi. Hadi bakalım. Abi sosyal medyaya bakınca tablo netleşiyor gibi. Nisan 2025 verilerine göre zirvede kim var dersiniz? Tabii ki Real Madrid. Evet, rakamlar gerçekten çarpıcı. Football Ground Guide gibi kaynaklar bunu teyit ediyor. Toplamda 505 milyondan fazla takipçi. 505 milyon. Facebook'ta 127 milyon, Instagram'da 171 milyon. Akıl alır gibi değil. Bu kulübün küresel çapta ne kadar büyük bir marka olduğunu gösteriyor. Başarılar, yıldız oyuncular hepsi bir etken tabii. Hemen arkasından da ezeli rakibi Barcelona geliyor. Onların da 350 milyon civarı takipçisi var. Messi etkisi hala devam ediyor belli ki. Kesinlikle. Bu iki İspanyol devi sosyal medyada ligi domine ediyor resmen. Jobs in Football ve Sporty Shack gibi yerlerde bu durumu vurguluyor zaten. İngiltere'nin devi Manchester United 3. sırada 212 milyon takipçiyle. Ya eskiden belki bir numaraydılar ama hala çok güçlüler, o kesin. Evet, marka değeri hala çok yüksek. Sonrasında PSG geliyor. Yaklaşık 173 milyonla onlar da son yıllarda yaptıkları transferlerle fırladılar resmen. Sonra kimler var? Juventus var 153 milyon, City 150, Chelsea 140, Liverpool 139, Bayern Münih 131 ve Arsenal 103 milyonla ilk 10'u tamamlıyor. Bu rakamlar bize ne gösteriyor peki? Bu takımların global çekim gücünü. Dünyanın dört bir yanından insanları nasıl etkilediklerini. Yani başarılar, kupalar. Ronaldo Messi faktörünü de unutmamak lazım tabii. Adamlar tek başına birer marka. İçerik üretimi, marka yönetimi bunlar çok önemli hale geldi. Bir de 2024 yazında yapılan bir anket var değil mi? Census White ve Sport Bible yapmış. 8 ülkeden 8.000'den fazla taraftara sormuşlar. Evet, o anket de ilginç sonuçlar veriyor. Orada da Real Madrid %15.68 ile birinci, Barcelona %10.40 ile ikinci, Man United'da %9.79 ile üçüncü. Buraya kadar sosyal medyayla paralel gidiyor gibi. Ancak ilginç bir detay var. O ankette Tottenham ve City Liverpool'un önünde çıkmış. Vay. Liverpool taraftarları bayağı şaşırmış o zaman bu işe. Hem de nasıl? Anketin örneklemi küçük diyorlar, metodolojiyi sorguluyorlar ama sonuç bu. Demek ki bazen anket yapılan bölgeye göre de değişebiliyor durum. Ya da o 8 ülkedeki taraftar dağılımı öyle denk gelmiştir. Yani sosyal medya takipçisi başka, fiili destek başka olabiliyor demek ki. Kesinlikle. Bu da bizi asıl ikinci kısma getiriyor aslında. Tamam, rakamları iyi hoş da futbol sadece tıklama sayısı değil be kardeşim. Asıl olay tribünde. O atmosfer, o bağlılık, o çılgınlık. Siz ne diyorsunuz bu rakamlara? Sadece sosyal medya takipçisi taraftar mıdır? Yorumlara yazın bakalım. Bir de bir like atalım arkadaşlar, unutmayalım. Şimdi işin o tutku boyutuna, tribünlerin ateşine bakalım. Watch Mojo Türkiye'nin bir listesi var mesela. En çılgınlar diye sıralamışlar. İşte şimdi benim alanıma geldik. Bakalım kimler var o listede. Başlayalım. Listenin 10 numarasında İtalya'dan Lazio Ultrası var. Kendilerine irriducibili diyorlarmış. Eskiden davul çalarlarmış, sonra bırakıp sadece marş söylemeye başlamışlar. Roma derbileri kan gölüne dönüyor diyorlar resmen. Takım kötü gidince de antrenman tesislerine 10 torba gübre yollamış adamlar. Protesto dediğin böyle olur abi. Şiddet boyutu bir yana, bağlılıkları ve organizasyonları dikkat çekici tabii. 9 numarada Polonya'dan Wisław Kraków var. Wisła Krakow mı?
Onların sportif başarısı çok yok sanki ama taraftarı fena diyorlar. Aynen. Kaynak diyor ki, pala, beyzbol sopası, adamlar organize şekilde rakip taraftarlara saldırıyor, hatta cinayetle anılanlar bile olmuş. Taraftar değil, savaşçı mübarek. Bu biraz ürkütücü ama neyse 8 numara kim? 8 numara çok daha farklı bir profil. Almanya'dan Borussia Dortmund ve meşhur Sarı Duvarı, Yellow Wall. Sarı duvar. 27 bin kişilik tek tribün. Adamlar hem eğleniyor hem takıma sahip çıkıyor. İşte taraftarlık bu be. Kesinlikle. Müthiş koreografiler, inanılmaz bir atmosfer, şiddet değil, destek ön planda. Hatta 2012'de Bayern'in stadını ele geçirip sarı siyaha boyamışlar. Bu nasıl bir adanmışlık? Helal olsun valla. Diğer kaynaklar da Dortmund'u övüyor zaten. Dagnall, Diagonal, metin yapıştırıldı gibi kaynaklarda da Dortmund taraftarının bu atmosfer yaratma gücü hep vurgulanıyor. Şimdi 7 numara için Arjantin'e gidiyoruz. Barra Bravas. Barra Bravas. Sert çocuklar demekti galiba. Bunlar biraz sıkıntılı gruplar diye biliyorum ben. Öyleler maalesef, kulüpleri kontrol etmeye çalıştıkları, bilet satışı yaptıkları, hatta kulüpten para kopardıkları söyleniyor. Şiddet olayları da cabası. Masum taraftarlar bile zarar görüyormuş. Çok tehlikeli işler bunlar ya. Futbolun dışına taşıyor artık. Geldik mi Türkiye'ye? 6 numara kim? 6 numara Fenerbahçe. Fenerbahçe. Kaynak ne diyor bizimkiler için? Türk taraftarlar tam anlamıyla kaçık demiş, Galatasaray ve milli takımı da anmış ama Fener'i öne çıkarmış. Evet, Kill for You gibi gruplardan bahsetmiş. Şükrü Sarakoğlu'ndaki atmosferi, deplasmanlardaki gürültüyü, meşaleleri, sosyal medyada takımın nasıl savunduklarını anlatmış demiş. Vay be, biraz abartı var gibi ama tutku doğru. Kadıköy'ün atmosferi dünyada sayılıdır yani. Tutku ve bağlılık konusunda şüphe yok. 5 numarada Brezilya'dan Corinthians var. Corinthians. Onların da taraftarı çok ateşli. 2012'de Dünya Kulüpler Şampiyonası için Japonya'ya kaç kişi gitmişti? 30 bin taraftar. Adamlar kredi çekmiş, borç almış, işinden istifa eden olmuş. Düşünebiliyor musun? İnanılmaz. Bir taraftar ne demişti? Corinthians din gibidir, devlet gibidir. Bu söz her şeyi anlatıyor. Tam olarak öyle. Ama maalesef orada da şiddet boyutu var. Rakip taraftara attıkları meşale yüzünden 14 yaşında bir çocuk ölmüş. Çok trajik. Ah de abi. Bu şiddet olmasa keşke. 4 numara kim? İngiltere'nin alt liglerinden Millwall. Millwall mu? Başarıları yok pek ama taraftarları dünyanın en vahşilerinden diyorlar hep. Aynen öyle, biliniyorlar. Bushwhackers diye bir grupları varmış, birçok olaya karışmışlar. Kenilworth Road, Birmingham Playoff, Upton Park, liste uzun. Hatta Hillsborough faciasıyla bile dalga geçmişler diyorlar. Ayıp ya. Maalesef. Filmlere bile konu olmuşlar. Hep kötü taraf olarak tabii. Holiganizmin sembollerinden biri olmuşlar adeta. Geldik ilk 3'e. Kim var sırada? 3 numara yine Arjantin, Boca Juniors. Boca, La Bombonera. Orada taraftar kulübün önüne geçiyor resmen diyorlar. Öyle bir durum var. En ufak kıvılcımda sahaya dalıyorlarmış. Devasa tel örgüler bile durduramıyormuş bazen. Bir de kendilerine ait resmi mezarlıkları varmış. Ne diyorsun? Öldükten sonra bile Bocalılık devam ediyor yani. Bu başka bir seviye abi. Kesinlikle. Aidiyet duygusu inanılmaz boyutlarda. 2 numarada Kolombiya'dan Atlético Nacional var Pablo Escobar'ın takımı. Orası da karışıktır şimdi de. ve maalesef organize şiddet. Kaynaklar ölümle sonuçlanan organize kavgaların sıradanlaştığını belirtiyor. ESPN'in The Two Escobars belgeseli de bu durumu anlatıyordu. Futbolun karanlık yüzü resmen. Ve geldik 1 numaraya. Kim acaba? 1 numarada Mısır'dan El Masry kulübü var ve ne yazık ki 2012 Port Said Stadyum faciasıyla anılıyorlar. Evet, o korkunç olay. El Ahli maçı sonrası çıkan olaylarda kaç kişi ölmüştü? 74 kişi ölmüş, 1000'den fazla kişi yaralanmış. Futbol tarihinin en kara gününden biri. Mısır'da lig 2 yıl ertelendi, 11 kişiye idam cezası verildi. Çok acı. Allah rahmet eylesin. Bu kontrolsüz tutkunun ne kadar tehlikeli olabileceğinin en acı örneği. Tüyler diken diken abi. Bu ne bağlılık, bu ne çılgınlık. Kesinlikle. Bu liste bize taraftarlığın ne kadar farklı yüzleri olabildiğini gösteriyor. Tabii bu liste dışında da önemli gruplar var. Mesela Galatasaray. Evet, Galatasaray'ı da unutmamak lazım.
O diagonal kaynağında başta düşük göstermişler ama sonra düzeltmişler galiba. Evet, Fee-tier demişler önce ki bu bir sıralama sistemi muhtemelen. Ama sonra UEFA Kupası, Süper Kupa başarıları ve taraftarının tutkusuyla en azından A-tier olması gerektiğini belirtmişler. Bu da gösteriyor ki bu listeler çok subjektif olabiliyor. Doğru diyorsun. Başka kimler var akılda kalan? Rangers vardı galiba. Evet, İskoçya'dan Rangers. 35 ülkede 600'den fazla taraftar kulübü varmış. 2008 UEFA finali için 200.000 kişi Manchester'a gitmiş. Müthiş bir rakam. Vay canına. Ama tabii İskoçya Ligi'nin durumu son yıllardaki başarıları falan tartışmalı biraz. Aynen. Bir de Bayern Münih var. Onlar sadece sosyal medyada değil, resmi üyelikte de devler. 291.000 resmi üye, 4.400'den fazla resmi taraftar kulübü. Bu da farklı bir büyüklük göstergesi. Almanya'daki o 50+1 kuralının da etkisi var tabii. Evet arkadaşlar, gördük ki en büyük taraftar demek hem milyonlarca takipçi demek olabilir, hem de takım için her şeyi göze alan o ateşli ruh demek olabilir. Yani Real Madrid, Barça, Manu sayılarda önde ama. Ama Dortmund'un duvarı, Fenerbahçe'nin Kadıköy'ü, Arjantin'deki o Barra Bravas'ların etkisi, hatta Mısır'daki o trajik olaylar. Hepsi büyüklüğün farklı bir boyutunu anlatıyor. Biri nicelik, diğeri nitelik belki de. Ya da tutkunun farklı dışa vurumları. Aynen öyle. Sizce en ateşli, en büyük taraftar grubu hangisi bu anlamda? Yorumlarda kapışalım bakalım. Umarız keyif almışsınızdır bu derinlemesine bakıştan. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Eyvallah. Peki, bir de son bir düşünce. Gelecekte ne olacak sizce? Sosyal medyadaki bu milyonlar mı, tribündeki o saf tutkuyu yenecek, yoksa o ateş hep yanmaya devam mı edecek? Güzel soru. Bir takımı gerçekten büyük yapan şey ne? Milyonlarca tık mı, yoksa o sarsılmaz bağlılık mı? Düşünün bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.